1800'lü yıllar biterken çarşıya artık Osmanlı ürünlerinden, el emeği göz nurundan pek az şey egemendir. Halkın da beğenileri, değer yargıları değişmiştir. Toplum hatta 50 yıl önceki aynı sosyete değildir artık. Bir İngiliz soylusu hanım, çarşıya halayıklarıyla tam bir doğulu zenginliği içinde gelen Türk hanımlarının Avrupa'nın ikinci kalite mallarına gösterdikleri rağbeti yadırgayarak gözlemektedir. Bu sonuçta birçok unsurun etkisi yatar. Ekonominin batıya teslim oluşu, askeri yenilgiler, Avrupa'nın dünya egemenliği, kültür ve hukuk üstünlükleri, kendisini yenileyen, çağa ayak uyduran sosyal yapısı, dünyada inisiyatifi ele alan, önderlikleri her yana ışınlar gibi gönderdiği moda etkileri. Sonuç değişmez. Eski uygarlıklar sahneyi yenilerine bırakır. Osmanlı'nın yaşadığı son birkaç büyük yenilginin getirdiği çöküntünün etkileri bir anlamda ekonominin göstergesi olan çarşıya da yansır. 19. yüzyılın son çeyreğindeki Balkan Savaşı büyük çöküşü beraberinde getirir. Büyük bir kumandan savaştan üzgün ve yenik dönerken savaş koşulları İstanbul'da yıpratmış ve ekonomiye bir darbe daha indirmiştir. Şehirde birçok aile biraz gıda maddesi alabilmek üzere evindeki değerli eşyayı ve taşları yok fiyatına elden çıkarmaktadır. Neymiş bunlar Ahmet? Aç bakalım. Şeker var Şems abi. Yok oğlum ben bunları gördüm. Gördün mü Şems abi? Gördüm. Fiyat istedi vermedim. Yani benim işim değil. Benim ama Meşrutiyet döneminin kapalı çarşısı artık iyice sönük, ikinci sınıf mallar satılan, deyim yerindeyse terk edilmiş bir çarşıdır artık. 20. yüzyılın başında birkaç gelişme çarşıyı geçici olarak biraz da olsa hareketlendirir. Önce beklenmedik bir olay, 1917 Rus ihtilalinde Romanovların yıkılmasıyla İstanbul'u akın eden beyaz Rusların getirebildikleri değerli eşya, çarşıya bir süre adeta altın yağdırır. Ancak taşıma suyla değirmen dönmemektedir. Sonraları saltanatın kaldırılması ve hanedanın ülke dışına çıkartılmasıyla başlayan aristokrat çöküntü, çarşıya bir başka hareketlilik getirir. Türkiye'deki sosyal değişmeyle eski, değerli, soylu, el işi göz nuru eşya demode sayılır ve gerek eski, gerek yeni zengin ve orta sınıf aileler bu ayıp saydıkları köhne mallarını elden çıkartırlar. Mobilyalar, halılar, aynalar, taslar, daha nice boynu bükük, emekli, duygulu, bugün yine altın değerine çıkan eşya, çarşının yolunu tutar ve yok pahasına satılır. İstanbul'u masraf etmeden tanımak istiyorsanız, kapalı çarşıda bir yerde oturun. İstanbul önünüzden bir nehir gibi akacaktır, diyor bir Amerikalı yazar. Çarşı trafiği her devirde İstanbul'un bir defilesi olmuştur. Organizasyonsuz, masrafsız, yapmacıksız, doğal bir defile. Caddelerini, sokaklarını dolduran kalabalığın tipleri, satıcıları, giysileri, sesleri, şarkıları, gürültüsü ve şematasıyla. Bu günlük defile, o günün, o yılın, o çağın İstanbul'unu yansıtır. Tüm özellikleri, renkleri, beğenileri, zenginliği ve yoksulluğuyla çarşıdan İstanbul geçer. Kaç İstanbul varsa o kadar kapalı çarşı vardır.
İstanbul ne kadar değişirse çarşıdan akan nehir de ona göre hız, renk ve tad alır. Bir Fransız yazar anlatıyor Kapalı Çarşı'yı. İşte Kapalı Çarşı. Bir ihtişam ve büyüklük etkisi altında kaldık. Ticaretin aslında büyüklük duygusu uyandıracak bir özelliği bulunmaz. Bizde çarşılar hiç de düşündürücü değildirler. Ama İstanbul çarşısındaki o çok yüksek, gotik üslubuna yakın kemerler, yeni bir dünyayı saran yarı aydınlık çarşı labirentinin binbir yolu, kovukları içinde bağdaş kurmuş, zengin giysili satıcıların vakarlı yüzleri, bütün bu hareket ve sessizlik kişi ruhunda bir çeşit saygı uyandırır. Kapalı çarşıları gezmedinizse, Doğu hayatının büyük bir bölümünden habersiz kaldınız demektir. Sokakları dolduran halkın gidiş gelişleri, o milletin kimi özelliklerini sezdirir. Ama o milletin daha mahrem yönlerine, yaşantısının derinliklerine inmek isterseniz, çarşılarını gezmeniz gerekir. Gelin, gezin Kapalı Çarşıyı. Dinleyin, duyun, yaşayın onu. Hem Kapalı Çarşı deyip de geçmeyin. Kapalı Çarşı, kapalı kutu. Bak güzel bir değerli Bak bunlar. Bir ben koyayım. Daha tıka bakacağım. herkes soruyor Çay? onlara. Ha, Yok ben şimdi seçiyorsunuz. kahve içtik sağ olun. Ne güzel. Teşekkür ederim. Çay koyalım.